Şimdi size İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eline yüzüne bulaştırdığı operasyonları saymayacağım. Ancak bir isim var ki işgalci İsrail güçleri için özellikle 7 Ekim'den sonra bir ölüm kalım meselesi haline geldi. Gazze kent merkezinden Nusayrat'a, Han Yunus'tan Refah'a kadar İsrail'in saldırmadığı yer, katliam yapmadığı bölge kalmadı. Ancak hala aradığını bulabilmiş, Gazze'nin kalbi Han Yunus'u ele geçirebilmiş değil. Hatta Mossad'ın ölüm listesindeki isimlerden birçoğu İsrail için ulaşılması zor birer hedef olmayı sürdürüyor. Peki ama nasıl? Bunlardan öyle bir isim var ki İsrail İntikam Özel Timlerinin öncelikli hedefleri arasında ve bahsettiğim listede ilk sırada yer alıyor. Yahya Sinvar, namı diğer Han Yunus kasabı. Sinvar over ממסתור למסתור. Hamas'ın Gazze sorumlusu, Aksa Tufanı operasyonunun beyni, İsrail'e göre ölümcül bir tehdit. Nerede olduğunu sormayın çünkü bilen yok. Peki bu kadar tehlikeli bir isim, İsrail'in deyimiyle nasıl oluyor da avlanamıyor? İsrail'in köşe bucak aradığı Sinvar nerede? Küresel krizler, bölgesel çatışmalar, uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği güncel olaylar. İlgi çekici meseleleri ayrıntılı analizlerle ele alıyorum ve özel röportajlar yapıyorum. Özgün içeriklerimizi kaçırmamak için GZT YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Motorlu paraşütçüler, roket salvoları, Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren demir parmaklıkların motorlarla aşılması, beklenmedik operasyonlar. Modern savaş taktiklerinin geliştiği bir dönemde 2. Dünya Savaşı'nın yöntemlerini kullanmak kimin aklına gelirdi ki? 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun İsrail için hiç de beklenmedik bir zamanda gerçekleştiğini kendileri dahi itiraf etti. Bildiğiniz gibi olanlardan ne İsrail İç İstihbaratı Shin Bet'in ne de Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın haberi oldu. Öyle ki İsrail ordu ve istihbaratı oluşan zafiyetten ötürü birbirini suçlayıp durdu. İsrail istihbaratına göre Hamas'ın saldırısı en az bir yıllık bir planlamayı gerektiriyordu. Evet, büyük bir askeri ve istihbari zafiyet yaşadı İsrail. Nitekim gafil avlandı. Peki bu denli karmaşık ve beklenmedik bir operasyonu kim yönetti ya da kim planladı? Bu isim İsrail ordusunun tüm zafiyetlerini bilen, onu belki kendinden de iyi tanıyan ve sonraki adımlarını tahmin eden Yahya Sinvar'dan başkası değildi. İsrail istihbaratı onu acımasız, otoriter, nüfuzlu, arkadaşları tarafından kabul gören ve sıra dışı dayanıklılık yeteneklerine sahip, kurnaz ve manipülatif, azla yetinen, hapishane içinde bile diğer mahkumlar arasında sır saklayan ve kalabalıkları peşinden sürükleme yeteneğine sahip biri olarak tanımlıyor. İsrail'in Gazze'de peşinde olduğu isimler arasında belki de hiçbir isim onun kadar dikkati çekmiyor. Yıllardır yakalandığına, görüntülendiğine ve izinin bulunduğuna dair ortalıkta söylentiler dolaşsa da bunlar birer iddiadan öteye geçmedi. Son olarak İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ailesiyle birlikte Gazze'nin Han Yunus şehrinin altındaki bir tünelde olduğunu gösterdiğini iddia ettikleri bu görüntüleri yayınladı. Görüntünün Hamas'a ait bir güvenlik kamerasından 10 Ekim'de alındığı ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırılarından birkaç gün sonra çekildiği belirtildi. הסרטון הזה של סינואר הוא תוצאה של המצוד שאנחנו מנהלים אחריו. המצוד לא ייפסק עד שנלכוד אותו חי או מת. אנחנו נחושים ללכוד אותו ואנחנו נלכוד אותו. Videonun yeri ve Yahya Sinvar'ın güncel durumuysa doğrulanmış değil. Hatta videodaki kişinin Sinvar olup olmadığı da kesinleşmedi. Hamas'ın askeri ve siyasi kanadı arasındaki koordinasyonu sağlayan Sinvar, 1962'de o dönem Mısır'ın kontrolünde olan Han Yunus'ta doğdu. Bu şehre Gazze'nin kalbi deniyor. Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içeride bulunuyor. 7 Ekim'den önce yaklaşık 207 bin nüfusa sahip 54 kilometrelik bir alan. Gazze şeridinin kent merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi. İsrail ordusu 1 Aralık'ta burayı askeri bölge ilan etti. İsrail İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Et-Taif'in da bu bölgede olduğunu iddia ediyor. Yahya Sinvar'a dönelim. Kökenleri Filistin'in Mecdel bölgesine dayanıyor. 1948'de İsrail burayı işgal ederek ismini Aşkelon olarak değiştirdiğinde on binlerce Filistinli gibi Sinvar'ın ailesi de evlerini terk etmek zorunda kaldı ve Han Yunus mülteci kampına yerleşti. 1967'de İsrail saldırılarını artırdığında Filistinlilerin ekonomik durumları gitgide zorlaşıyordu. Sinvar için tek seçenek İsrail zulmüne karşı hem askeri hem de siyasi alanda savaşmaktı. 1980'li yılların başında siyasete yöneldi.
Öncelikli hedefi Filistin yapısına sızan ajanlardı. Çünkü işgali ortadan kaldırmanın tek yolu bu ajanların peşine düşmekti. Bunun için de El Mecd'i kurdu. Bununla da kalmadı, Hamas'ın iç güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için görevlendirildi ve İsrail istihbaratından güvenlik teşkilatına kadar İsrail adına çalışan isimleri bir bir takip etti. O dönemde Filistin direnişinin önemli isimlerinden Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'den etkilendi. Hamas hareketinin iç güvenlik sistemi böylece gelişti ve kuvvetlendi. Tüm bu faaliyetlerden sonra 1982'de, 1985'te ve son olarak 1987'de 4. kez tutuklandı. Güvenlik teşkilatı kurma ve hareketin ilk askeri teşkilatının kurulmasına ortak olma suçlamasıyla 23 yıl hapse mahkum edildi. Sinvar o şekilde görünmeyi başarmış olsa da sıradan bir mahkum değildi. Hapishanedeki günlerini hiç boş geçirmedi. İsrail hapishanelerinin dinamiklerini derinlemesine öğrendi. Zamanla İsrail'in zayıf yönlerini tespit etti. İsrail'in toplumsal yapısı ve askeri gücünü de derinlemesine analiz etti. İbranice öğrendi ve İsrail'in önde gelen isimlerine ait kitapların tamamını İbranice okudu. Tüm bunları İsrail'e karşı stratejiler geliştirmede kullandı ve Gazze'de liderlik pozisyonuna yükseldi. Bu deneyimler Tel Aviv'le yapılan müzakerelerde belirgin şekilde görülüyordu. Nitekim 2017'de İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze lideri oldu ve Hamas'ın askeri ve siyasi kanatları arasındaki koordinasyonu sağlamada önemli bir rol oynadı. Peki Yahya Sinvar İsrail esaretinden nasıl kurtuldu? Hamas'la İsrail arasında 2011'de yapılan esir takasını hatırlayacaksınız. 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Shalit karşılık 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. İşte o 1027 Filistinliden biri de Yahya Sinvar'dı. Nasıl olur? Hamas için çalışan bir isim nasıl olur da bir esir takasında serbest kalır dediğinizi duyar gibiyim. Evet, İsrail için belki de son yılların en stratejik hatalarından biriydi kendi elleriyle Sinvar'ı serbest bırakmak. כניעה או מוות. אין אפשרות שלישית. Peki ama bu nasıl mümkün oldu? Sinvar hapishanede geçirdiği günleri öyle zekice değerlendirdi ki bir yandan Hamas'ın faaliyetlerine katkı sunarken diğer yandan İsrail'in güvenini kazanmayı başardı. İsrail İç İstihbaratı adına Sinvar'ı sorgulayan bir isim, onun için önde gelen İsrailli figürler hakkında çıkan tüm kitapları okuduğunu söylüyor. Bizi en alttan en üstümüze kadar çözdü diye de ekliyor. Hapishanede geçirdiği yıllarda İbranicesi o kadar iyi bir hale geldi ki cezasının 15. yılında bir İsrail televizyonuna verdiği röportajda akıcı bir şekilde İbranice konuşması dikkatlerden kaçmadı. Esir takası öncesi İsrail'in güvenini kazanmak adına İsrail güçlerinin sahip olduğu askeri birikimi övmesi ise onun eline geçen her fırsatı değerlendirdiğinin göstergelerinden yalnızca biri. Öyle ki Sinvar, İsrail'in 200 nükleer savaş başlığına ve bölgedeki en gelişmiş hava kuvvetlerine sahip olduğunun farkındayız. İsrail'i yok etme gücüne sahip olmadığımızı biliyoruz ifadelerini kullanarak Hamas'ın İsrail karşısında güçsüz olduğunu vurguladı. Evet, hala Aksa Tufanı operasyonunu planlayan ve 2. Dünya Savaşı'ndaki yöntemlerle İsrail'i gafil avlayan isimden yani Sinvar'dan bahsediyorum. Nitekim bu taktik ve yöntemleri sonunda esaretten kurtulmasını sağladı. Sinvar Gazze'de İsrail'in tabiriyle görünmez adam olarak Hamas'ın askeri ve istihbari faaliyetlerini yönetmeyi sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ondan yürüyen ölü olarak bahsediyor. İsrail'e göre Hamas'ı yok etmenin öncelikli hedefi Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ı ortadan kaldırmak. Mossad'ın ölüm listesinde olduğunu söylemiştik. Amerika ise onu Muhammed Eddaif ve Hamas hareketi siyasi birim üyesi Ruhi Müştehi ile birlikte 2015'te aranan uluslararası teröristler listesine ekledi. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamadaysa Sinvar'ın Avrupa Birliği'nin terörist listesine dahil edildiği açıklandı. Bu kapsamda Sinvar'ın varsa AB ülkelerinde mali varlıklarının dondurulacağı bildirildi. Evinin bombalandığına dair haberlerle ise defalarca karşılaştık. Netanyahu 5 Aralık'ta Sinvar'ın evini kuşattıklarını ve onu yakalamalarının an meselesi olduğunu açıklamış, ardından İsrail Yayın Kurumu Netanyahu'nun iddialarını yalanlamıştı. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. Hamas, Sinvar'ın evinin 17 Mayıs 2021'de zaten bombalandığını ve yerle bir edilen evin kuşatılmasının hayali bir zafer elde etme çabası olduğunu vurguladı. Ayrıca Sinvar'ın evde olmadığı yönündeki iddiaları da bu fotoğrafla tiye aldı.
Peki İsrail, Sinvar'ın yer değişikliğine dair çeşitli iddialar ortaya atarken Sinvar'ın nerede olduğu neden bulunamıyor? Sinvar'ın kaçtığına dair iddialar, Refah ve Gazze'nin güneyindeki saldırılarını gölgelemek isteyen İsrail için bir fırsat olabilir mi? İsrail ordusu Sinvar'ın hala Gazze'de olduğunu ve Hamas'ın Refah'taki yapısını güçlendirmek için çalıştığını kanıtlamaya çalışıyor. Bu da İsrail için bölgede saldırılarını meşrulaştırması için bir araç işlevi görüyor diyebiliriz. Diğer yandan soru şu, İsrail için Sinvar'ın kayıp olması bulunmasından daha avantajlı olabilir mi? Tabii İsrail ordusunun Sinvar'ı bulmak ve Gazze şeridini tamamen ele geçirmek için düzenlediği saldırılar hem uluslararası ilişkiler hem de güvenlik politikaları bağlamında sadece bölgesel bir mesele olarak değerlendirilemez. Lübnan'dan Mısır'a, Ürdün'den Yemen'e ve İran'a kadar birçok ülkeyi bu güvenlik denklemine dahil edebiliriz. Bu noktada Yahya Sinvar'ın Refah bölgesinde kalması ya da kalıyor gibi gösterilmesi, İsrail'in Mısır sınırında askeri ve istihbari olarak varlık göstermesini kolaylaştırıyor. İsrail'in bu stratejik yaklaşımı bölge ülkeleri açısından da tehlike arz ediyor diyebiliriz. גם אם נשיג את זה. ואני לא יכול להגיד לך, לפי העמדות ההזויות של החמאס, זה לא נראה כל כך קרוב, אבל גם אם נשיג את זה, אנחנו ניכנס לרפיח. אין תחליף לניצחון המוחלט, ואין דרך להשיג את הניצחון המוחלט בלי לחסל את הגדודים האלה ברפיח, ואנחנו נעשה את זה. 1,5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah, 7 Ekim'deki İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği şehirde saldırılarını sürdürürken insani kriz ise derinleşiyor. Refah'taki son durumla ilgili içeriklerimize GZT YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Sinvar'la ilgili bir diğer iddia ise Refah üzerinden Mısır'a gitmiş olma ihtimali. İsrail bu iddiaları yalanladı. Ancak ifade ettiğimiz gibi bölgede İsrail'in hem askeri faaliyetleri hem de istihbarat toplamaya yönelik adımları artabilir. Bildiğiniz gibi son olarak İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın tahliyesi ve saldırı planını savaş kabinesine sundu. Son olarak şunu ekleyelim, İsrail Yahya Sinvar'ı ararken Dünya Gazze şeridinde gerçekleştirilen soykırıma karşı çıkmak amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önünde Filistin'e özgürlük diye bağıran ve kendini ateşe veren askerin ölümünü konuşuyor. Her ne kadar jeostratejik açıdan kazanıyor gibi görülse de Gazze'deki soykırımla birlikte aldığı tarihi darbenin ardından Netanyahu'yu ve dondurma yerken Gazze'de ateşkes için tarih veren ABD Başkanı Joe Biden'ı zor günlerin beklediği aşikar. Bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmalar sürerken Hamas'ın askeri ve siyasi kanatları arasındaki koordinasyonu sağlayan Yahya Sinvar, Hamas'ın Gazze şeridindeki lideri olarak İsrail için önemli bir hedef olmayı ise sürdürüyor. Ancak Sinvar'ın yerini tespit etmek ve onu etkisiz hale getirmek şimdilik İsrail için zorlu bir görev olarak kalmaya devam ediyor. Peki sizce İsrail için Yahya Sinvar neden ulaşılması zor bir hedef haline geldi? Bir diğer sorum, İsrail güvenlik stratejilerini geliştirirken Sinvar'ı nasıl kullanıyor? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi size İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eline yüzüne bulaştırdığı operasyonları saymayacağım. Ancak bir isim var ki işgalci İsrail güçleri için özellikle